Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün yeleğimizin tamamlanış videosunu çekiyorum. Yeleğimizde ön patlar, kollar ve yaka için yaka yapımını göstereceğim. Yaka ve kolda aynı yöntemi kullanıyoruz. Sadece öndeki patlarda gördüğünüz gibi burada 2 kat örgümüz olacak ki fermuar araya girsin. Şöyle göstereceğim ve temiz bir görünüm oluşsun diye. Bakın fermuarı böyle araya yerleştireceğiz. Sadece dişleri dışarıda kalacak ve gayet temiz bir dikim olacak. Yeleğimi tamamladım. Çok küçük bir parça hazırladım böyle. Burası yaka için nasıl ilmek alacağımızı göstereceğim. Ve şu hemen kısa kenarda da bu öndeki 2 katlı lastik kısmını göstereceğim. Şimdi öncelikle ön patlar için ilmeklerimizi alacağız ve ilmeklerimi alırken de çift şiş kullanacağım. Bunu sadece ön lastik için yapacağız. 2 tane şişi elimizde tutuyoruz. Şu kenardan en uçtaki sıradan bakın burada saç örgüsü görünümü var. Buradan ilmeğimi çekiyorum. Önce ipimi buraya bağlıyorum. Burada ilmek almakta zorlanırsanız tığ da kullanabilirsiniz. Bakın bir ilmek aldım. Diğer şişi de elime alıyorum. Hemen ortadan arkaya doğru bir şiş de mor olan şişime doladım. İkinci saç örgüsü kısmına battım. Buradan da bir ilmek çıkarıyorum. Önde 2 oldu. Yine ortadan arkaya doğru arkadaki şişime doladım. Tekrar kenardaki saç örgüsü görünümünün altına batıyorum. Bir tane de arkaya doluyorum. İlmek aldığımız yer şurada, daha ayrıntılı göstereceğim. Bakın burası. Böyle 2 kat ipin altından geçerek ilmeğimizi alıyoruz. Aldım, doladım. Böyle küçük bir parça hazırladım. Çünkü en azından tüm aşamaları beraber yaparız. Hem de süremiz çok uzun olmaz. Bazen şişle alırken kayabiliyor ilmeklerimiz. İki, 4, 6, 8, 9, 2, 4, 6, 7. Bakın burada en son şu ilmeği çıkardığımda sardığım ilmeği kaçırmışım. Sayıları eşit olacak. Şimdi en son ilmeğimi tekrar çıkarıyorum. Ve arkaya da dolamamı yaptım. Gördüğünüz gibi önde 2, 4, 6, 8, 9, arkada 2, 4, 6, 8, 9. ilmeğimi yine şöyle yapıyorum. En son dolamam 9.
Bu dolamayı yaptıktan sonra ipi şöyle önden geçireceğim. Şimdi mor olan şişimi hiç kullanmayacağım. Oradaki ilmekler fermuar yerindeki alt kısmın ilmekleri. Öndeki şişimdeki ilmeklerimi düz olarak örüyorum. Alttaki mor olan şişimizin yerine misinalı şiş kullanırsanız ilmekleri telin üzerine geçirirsiniz. Örerken hiç zorlanmazsınız. Zaten bu ilk sırayı ördükten sonra çok da zorlanmazsınız. Normal şişte kullanmış olsanız. Dönüyorum. Yine kırmızı şişimdeki ilmeklerimi düz olarak örüyorum. Ön taraftan. Ve 2 sıra oldu. Şimdi dönüyorum. Tekrar arkadan ters örüyorum ilmeklerimi. Ön sıraya geldim. Şimdi lastiğimizin şuradaki kabarık duran kısmını, nervür kısmını yapacağız. Yine ilmeklerimizi düz öreceğiz diyecektim ama düz örmeyeceğiz. 2 ters 2 düz. Yani 2'ye 2 lastik yapacağız. Arkadaki ilmeklerimizi kullanmıyoruz. Arkada en son bakın saç örgüsü görünümü var. Şuradan sağ katını şişimize alıyoruz. Şöyle göstereceğim. Burası bu şekilde bu kısımları ilmek olarak alıyoruz. Bir tanesini aldım, şişime taktım. İki ilmeği beraber düz ördüm. Yine alttan şuradaki ilmeği taktım, düz ördüm. Alttan ilmeği sol şişime alıyorum. Şimdi 2 düz örmüştüm. Birinci tersimi örüyorum. İlmeğimi alıyorum. Ters ördüm. 2 düz 2 ters oldu. Sırasıyla gidiyoruz. Bir, iki, ilmeğimi düz ördüm. Şuradan hemen sonundan takıyorum tekrar. Şimdi ters öreceğiz ilmeğimizi.
Bir ters. Buradan ilmek aldık. Şurası. İkinci ters ve sonda bir ilmeğimiz kaldı. Sondaki ilmeği biraz göremeyebilirsiniz. Şöyle dikkatli bakın, şurada. Kenarda olduğu için biraz zor görünebiliyor. Bu şekilde tamamladık. Yine lastiğimi, burası bir tane ters oldu. 2 düz 2 ters olarak örüyorum. İkiye 2 lastik olarak 3. şişimizi ördük ve arkadan da örüyoruz. Ben uzunluğu bu kadar yaptım. Fermuarın bez olan kısmı, yani dikeceğimiz kısmı buraya tam olacak diye düşünüyorum. Fazla örmüyorum. Siz daha kalın isterseniz tabii ki biraz daha örebilirsiniz. Şimdi burada burayı tamamlamış olduk. Düz ilmeğimi düz ilmek şeklinde alıyorum. Kapattım. İpimi öne alıyorum. Ters ilmeği örer gibi ve fazla sıkmadan, yani örgümüzün büzülmemesi için gayet rahat bir şekilde ilmeklerimi kapatıyorum. Yani şişle de kapatabilirsiniz. Tabi tığ ile daha hızlı oluyor. Bu da son ilmeğim. Düz. Buradan şöyle kenardan, hiç ipimi kırmadan, bu noktayı da göstermek istediğim için ördüm. İlmeklerimi kaydırıyorum. Şu en son noktaya batalım. 4 ve arkaya geldik. Şimdi mor olan şişimizdeki ilmeklerimizi örmeye başlayacağız. Buradaki yukarıdan kaydırdığım ilmeği şişime taktım. İlk 2 ilmeği beraber alıyorum. Düz örecektim bu kısmı. İçinde ters kalacak ilmeklerimiz. Yani ters ördüğümüz kısım içte kalacak. Bütün ilmeklerimi düz örüyorum. Bakın, önden örerken ters örüyoruz alttaki ilmeklerimizi.
kısımları aslında atlayabilirim ama atlamak istemiyorum. Yeni öğrenenler, yapmak isteyenler için de herhangi bir soru işareti kalmadan baştan sona göstermiş olayım istiyorum. Videoyu uzattığımı düşünenler varsa kusura bakmasın. Şimdi ters öreceğim. Bu 4. milim, altta da 2 arkadan 2 önden örmüş olduk. Burada da yine diğer tarafta ilmeklerimi tığ ile kapatacağım. Bu taraftan hep düz göründüğü için düz ilmek örer gibi alıyorum ve ilmeklerimi kapatıyorum. Ne kadar rahat bıraktığımı görüyorsunuzdur. Sıkmıyorum ki büzülme olmasın. Ve bakın fermuar yuvamız oluştu. Şimdi yaka için ve kol için aslında bu işlemlerin sıralı olarak aynısını yapacağız ama en sonda burada ayrı ayrı örmüştük. Orada bir farklılık yapıp bu ilmekleri birleştireceğiz. O kısmı göstermek istiyorum daha ziyade. Şuradan ben örgümde de buraları ilmekleri kapatmadan diktiğim için arka tarafta da ilmeklerimiz bu şekilde açık kalmıştı. Arka parçamızda. Şimdi buradan ipimi şuradan ekleyeceğim. İlmeklerimi örüyorum. Tabi burada normalde ipimizi bağlamayacağız. Çünkü şu uç kısımdan başlıyoruz ilmek çıkarmaya. Ben burada ip ucu olduğu için buradan devam ettim. Bu ilmeklerden sonra, yani burayı örmeden de bekletebilirsiniz. Yakanın şu kısmından başlayacaksınız ilmek almaya normalde. Yine saç örgüsünün altından bu sefer tek şişe ilmek alacağız. İlmeklerimi dizdim. Normalde kol içinde bu şekilde ilmeklerimizi çıkaracağız. Aynı şekilde burada misinalı şiş kullandım. Misinalı şişiniz yoksa böyle iki ucu açık çorap şişi kullanabilirsiniz. Beşli olarak satılıyor bunlar. Dönerek dikişsiz öreceğiz kolları da. Yaptığımız işlem aynı. Sadece onu dönerek öreceğiz. Burada şu noktayı da göstermek istedim. Bakın ben burada yakayı fermuardan yukarısından ilerlettim. Normalde önce bu kısmı dümdüz örüp daha sonrasında, yani ilk önce yakayı örüp sonra fermuar kısmını yapabilirsiniz. O zaman buraya kadar fermuar olur. Ben burada bıraktım. Ve bu kısımda da iki katlı olan kısmı birleştirerek dikkatlice ilmeklerimi alıyorum. Bir buradan batıyorum, bir alttan. Burası iki kat olduğu için tığ ile yapıyorum.
daha rahat olsun, görünsün. Ve son ilmeğimi de çıkardım. Şimdi burada ilmeklerimi ters olarak örüyorum. Sıramı tamamladım. İlmeklerimi ters olarak ördüm. Şimdi ön sıraya geçiyorum. Yani nervür kısmını yapacağız yine burada da ilk başta. İlk arkadan ters örmüştük. Şimdi önden ilmeklerimizi tamamen düz örüyoruz. İkinci şişimi de çıktım. Şimdi tekrar arka sıradayız. Arka sıradan bir kez daha ters olarak örüyorum ilmeklerimi. Bu üçüncü şişimiz. Yani bir defa bu tarafa geldik, iki defa da gidiyoruz sola doğru. Arka sıramı da tamamladım. Gördüğünüz gibi 1 2 3 diş ters ördük buradan. Şuradan ilmek çıkardığımız kısım ve burada da arkada ilmeklerimiz kapanmamış olduğu için herhangi bir iz yok. Burada takip edeceğimiz nokta, şuradan hizalayacağız. 3 diş ters sayacağız. 1 2 3. Şu sıradan şu ilmeklerin üst kısımlarına şimdi buradan başlıyorum. Bakın birinci, şişime taktım ve her iki ilmeğimi düz olarak örüyorum. Tekrar arkaya dönüyorum. İlmeğimizi aldığımız sıra burası. Sıradaki alacağımız ilmek bu şekilde yaparak kabarık kısmı, yani nervür dediğimiz kısmı yapmış oluyoruz. 2 tane düz ördüm. Bakın şöyle sayarsınız yanılırsanız: 1 2 3. Sıradaki burası. Zaten bu arka için bu şekilde belirgin olmuyor sadece, ama diğer tarafta daha net görünecek. Yine 1 2 3, bakın sıradaki burası. İki düz, iki ters ördük. Yine sıradakine geldik. Şurası. İki düz. Yine sıradakine geldik. İki ters öreceğiz. Şimdi birinci ters ördük. Şöyle ipimi çekiyorum. 1 2 3 ve sıradaki ilmek alacağım. Burası dördüncü olan. Bakın şimdi burayı bitirdik, bu sırayı. Daha doğrusu yani arka tarafın.
Şimdi ilmek alacağımız yerler çok daha belirgin. Neden? İlmek çıkardığımız şu kısım, saç örgüsü kısmının sol taraflarını alacağız bu sefer. İki ters örmüşüz. Şimdi 2 düz. 1, sıradaki ilmeğimiz bu. Bunu örelim. Şimdi gördünüz mü kabarıklığı? Daha net olarak şöyle göstereceğim size. İlmek aldığımız kısım burada zincir şeklinde görünen ilmeklerimizin sol katı, bakın en son aldığımız şöyle saç örgüsü sol parçası. Bu kısımlar. Şöyle. Yani buradan böyle takacağım zaman şuradan alıyorum. Ve sıradaki ilmeğimiz nedir? 2 ters 2 düz. Şimdi ters öreceğiz. Yine arkadan ilmeğimizi alıyoruz. 2 ters örüyoruz. Bakın sol kanadını alıyorum ve her iki ilmeğimi de düz olarak ördüm. Yine sıradaki ilmeğimin sol kanadını alıyorum. Yani ben çok ağır yapıyorum. Zor olduğu için değil, normalde tek başınıza örerken çok kolay öreceksiniz, emin olun. Burada hem rahat anlaşılması için hem de tabii ki kameraya çekerken biraz daha dikkatli olmak gerekiyor. Bu şekilde yapıyoruz ve yakamızın uzunluğu ne kadar olmuş? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. sırada. Yani ön sıraya geldiğimde ilmekleri kapatmışım. Yine kolda da aynı şekilde. Yakada ilmeklerimizi buradan almaya başlıyoruz. Alıyoruz buraya kadar. Burada arka parçanın ilmekleri hazır oluyor. Şişimize örerek yine geçiriyoruz, düz örerek. Daha sonra buradan da ilmeklerimizi çıkarıyoruz. Sonrasında arkadan ters, önden düz, arkadan ters örerek 3 mil çıkıyoruz. 4. sıramızda yine alttan ilmek alarak bu nervür kısmını oluşturuyoruz ve çift lastiğimizi yapıyoruz. Yapacağımız işlem bu kadardı. Umarım beğenmişsinizdir videomu ve yeleğimi. Yapacak olanlara kolaylıklar diliyorum. Takıldığınız bir yer olursa yorumlarda belirtirseniz en kısa sürede dönmeye çalışırım. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki projede buluşmak üzere. Hoşça kalın. Kendinize çok iyi bakın.